kötü deneyim ve o tanışmanın kötü geçmesi Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Bu bir süre, 1 ya da 2 gün değil bu arada. Birkaç hafta boyunca Kedim hep köpeğimi dövüyor, pataklıyor, dayak atıyor. Herkese yeniden merhabalar, köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftaki konumuz kedi ve köpekle yaşam olacak. Hazırsak başlayalım. Sosyal medyada bu gördüğümüz kedi ve köpeğin böyle sarılarak uyuması gibi görseller o kadar da aslında tabii ki kolay değil. Kediler ve Köpekler diye bir film vardı ve buna hepimiz aşinayızdır. Hatta o filmde bize kediler ve köpeklerin birbirine düşman olduğu ve sürekli bitmeyen bir çatışma kavgalarının olduğu izletilirdi. Ve insanlar tarafından aslında hala aynı bilinir. Yani kedi köpeğin düşmanı, köpek de kedinin düşmanıymış gibi. Ama artık günümüzde öyle değil. Çünkü dışarıdaki kedi ile evdeki kedi arasında dağlar kadar fark var. En azından köpeğimiz için. Köpekler ve kediler av güdüleriyle hayatta kalan canlılar doğal yaşamlarında. Ama pet olarak evimizde beslerken de aynı şekilde bu güdüler ölmüyor. Hala açıkta. Ve tabii ki de anlaşamıyorlar anlamına gelmez. Fakat zaman zaman birbirlerinin güdülerini tetikleyebilirler. Bazen kediler köpeklerin kuyruklarını avlar pozisyonda ya da kuyruklarını ısırırken görebiliriz. Özellikle yavru kediler bunu çok yaparlar. Köpekler zaman zaman kedilerin vücut dillerini okumakta zorluk çekebilirler. Çünkü onların sosyal algıları biraz daha farklıdır kedilere göre. Analiz yetenekleri biraz daha gelişmiştir diyebiliriz. Kedilerin zaten ruh halleri bambaşka. Hatta hepimiz bugün sağlık probleminden tutun genel olarak evin yoğun stresinden dolayı bile bazı davranışlar gösteren kediler, hatta davranışları değişen kedilerimiz olduğunu biliyoruz. Bazı dokunuşlarla, bazı önerilerle hayatlarını kolaylaştırarak bir ilişki sunmak çok daha gerçekçi ve temiz ilerleme kat etmemize sağlayacaktır. Ve tabii ki de şunu da söylemeden yapamayız. Her köpek, yani ister geçmişte köpek sahibi olalım, kedi sahibi fark etmez. Her köpek ve kedi farklı karakterde olduğu için ben daha önce bunu başarmıştım, şimdi de başarırım gibi bir düşünceyle buna kalkışmak yine çok doğru olmayacaktır. Yani evet, şimdi başarılı bir aslında kedi ve köpek ilişkisi onların sürekli böyle koyun koyuna yatacağı ve sürekli yan yana yemek yiyip su içip oynayacağı anlamına aslında gelmiyor. Yani burada düşünmemiz gereken, demin Nilay'ın dediği gibi gerçekten çok farklı karakterlere sahip olabiliyorlar. Burada tabii ki ırkları da düşünmek gerekiyor ama bazen de içgüdüsel olarak yoğun dürtülere sahip köpekler de gene kedilerle anlaşabiliyor. O yüzden hani sadece ırka bakıp da sonuç kesin böyle olacak demek de mümkün değil. Yani ikimizin de Border Collie'si var ve ikimizin de kedileri var. O yüzden gayet anlaşabiliyorlar. Fakat dediğimiz gibi koyun koyuna yatıyorlar mı? Hayır, yatmıyorlar ve bunun tabii ki farklı sebepleri var. Başlıca sebeplerinden bir tanesi de aslında yavruyken tanışmamış olmaları. Bir de demin dediğimiz bu işte biz bıraktık, kendi hallerinde bir şekilde alıştılar. Bu da her zaman doğru olmuyor. Bazen evet bu işe yarayan bir yöntem oluyor ama bazen de yeni bir köpeği bir kediyle tanıştırıyorsunuz ve o kedi işte haftalarca bir dolabın üstünden inmeyebiliyor ve orada inanılmaz stres içerisinde yaşayabiliyor veya bazen de tam tersi oluyor. Kedi inanılmaz saldırganlaşabiliyor ve köpeği gerçekten ciddi bir risk altına almış oluyoruz. Aslında burada en önemli düşünülmesi gereken gerçekten o ilk tanıştırma anı. Çünkü ilk kötü deneyim ve o tanışmanın kötü geçmesi aylar sürecek çok ciddi bir korkunun bazen başlangıcı da olabiliyor. O yüzden biz davranış tarafından baktığımızda en önemli söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi o ilk tanıştırmanın hiçbir şekilde tesadüfe bırakılmaması gerektiği. Ve tabii ki sizin kedinizin veya köpeğinizin gerçekten tamamen başka bir canlıyla yaşamaya uygun olup olmadığını tartmanız gerekiyor bu kararı vermeden önce. En önemlisi de o. Çünkü mevcuttaki hayvana zarar vermek istemeyiz mental olarak ya da fiziksel anlamda. Şimdi bundan bahsetmişken tabii ki de evdeki mevcut hayvanımızın isteklerini ayırt edemiyoruz. Yani o bir kedi istiyor mu ya da eve başka bir köpek istiyor mu? Bunu tamamen biz belirliyoruz. Bunu belirlerken de yeni gelecek olan hayvanın, işte evde mevcutta kedi varsa ya da köpek varsa yanına kedi ya da köpek edinmek istiyorsak gibi önce evdeki mevcut hayvanımızın davranışlarına bir göz atmalıyız. Örneğin eve yeni biri geldiğinde bir kedi dolaplara kaçıyor mu, saklanıyor
algılanıyor mu? Yeni gelen kişi de tereddüt yaşıyor mu? Ya da siz evden ayrıldıktan sonrasında da ev içerisinde davranışları nasıl? Rahat mı? Ya da bir misafirinizin evcil hayvanı eve geldikten sonra kedide oluşan bazı davranışlar, örneğin işte idrar kaçırma, başka yerlere koku bırakma gibi ya da agresifleşme gibi davranışlar gösteriyor mu? Aslında bu zaten yeni gelecek olan köpekle uyumunu belirleyen ön analizlerden birkaçı. Köpek içinse şunları söyleyebiliriz. Örneğin siz kedi sevdiniz, dışarıda işte kedinin kokusunu eve getirdiniz. Köpeğinizin size verdiği o kediyi kokladıktan sonraki reaksiyonları çok önemli. Belki işte sırt tüylerini kabartmak olabilir. Belki biraz huzursuzlanma, bir homurdanma söz konusu olabilir. Ya da fazla peşinizde dolanma. İşte üstünüzü değiştirseniz bile köpeğiniz belki oraya bir koku işaretleme bırakmak isteyebilir. Ya da oraya obsesif bir şekilde takılabilir. Haricinde dışarı çıkardığınız zaman kedilere karşı davranışları duyarsız mı, aşırı havlayan, aşırı kovalayan türde mi ya da gerçekten agresif dediğimiz türden, hani tutsa zarar verir diyebileceğiniz türden bir davranış mı sergiliyor? Bu da çok önemli. Ama tabii burada şunu da söylemek gerekiyor, yani evde bir kedi varsa ve dışarıdaki kediye zarar veren bir köpeğiniz varsa bu mutlaka evdekine de zarar verecek demek anlamına da gelmiyor. Çünkü bazen evde çok uyumlu yaşayabiliyorlar, çünkü o kedi aynı ailenin bir bireyi olarak görülüyor ve sayılıyor köpek tarafından, ama dışarıda bir kendi alanına giren bir kediyi yakalarsa çok hızlı bir şekilde de zarar verebiliyor bazı köpekler. Ya aslında bu çok değişken bir durum. Kurallar ya da işte bahsettiğimiz ön gözlem aşamaları biraz daha ne kadar hızlı alışacaklar, ne kadar geç alışacaklar kısmıyla alakalı. Ece'nin dediği gibi, yani köpekler zaten avcı canlılar ve dolayısıyla dışarıdaki kaçan, sürekli mücadele içinde olan bir kediyle evdeki daha sakin ve mücadele gerektirmeyen bir kedi arasında çok daha farklı davranış sergileyeceklerdir. Tabii ki de evdeki kedinin yavru olması, köpeğin yetişkin olması ya da kedinin yetişkin, köpeğin yavru, yani bunlar arasında bile çok fazla fark var. Doğru bir alıştırma aşamasından geçerken de yine dikkat etmemiz gereken bazı noktalar olacak. Şimdi bir kedi ve köpeğin tanışma aşamasında, özellikle köpek evinizdeyse ve kediniz yeniyse, yapılan en büyük hatalardan bir tanesi kucakta tanıştırma. Yani herhangi bir canlıyı, bu arada diğer küçük bir ırk köpekten de bahsediyorsak eğer, kucağınıza aldığınızda bir kedi, bir köpek, herhangi bir şeyi birincisi normalin dışında bir pozisyona sokmuş oluyorsunuz. O hem kucaktaki canlıyı strese sokuyor, hem de yerden bakan köpek için çok farklı bir görsel oluşturuyor. Aynı zamanda elinizde sonuç olarak bir oyuncak olduğu zaman ne yapıyoruz? Atıyoruz veya sallıyoruz. Direkt av dürtüsünü tetikleyen bir harekete dönüştürüyor. O yüzden yapılan en büyük hata ve kesinlikle yapılmaması gereken öncelikli şey, ay bir koklaşsınlar ama bir koklasın bari deyip kediyi veya işte dediğimiz gibi küçük bir köpeği de aynı şekilde kucağa alıp hiçbir şekilde tanıştırma yapmamamız gerekiyor. Yine bahsettiğimiz gibi kendi kendilerine kaynaşsınlar düşüncesiyle kedi ve köpeği bir anda salonun ortasına bırakıp, kedi orada tırnaklarını çıkaracak, köpek çünkü cüsseli bir hayvan, ondan korkacak. Köpek bir anda kedinin o değişik davranışını anlamlandıramayıp havlayacak, üzerine gidecek, oyuna belki başlayacak o sırada ve tabii ki de kaotik bir tanışma süreci oluşturmuş olacaksınız. Yani aslında bahsettiğimiz şey zorlayıcı ve zorbalayıcı bir şekilde başlangıçtan da ziyade çok aşamalı ve aynı zamanda yavaş ilerleyen bir tanışma süreci oluşturmak. Ve aynı zamanda doğru gibi görünen, yine yanlış yapılan kısımlardan bir tanesi, kediyi box'ın içerisine koyup zaten güvenliğini sağladığım düşüncesiyle salonun ortasına bırakmak. Böylece ne oluyor? Köpeğin alanı zaten fazlasıyla geniş olduğu için, kedinin de sürekli etrafını kollama güdüsü ortaya çıkacağı için yine bir stres durumu söz konusu olmuş oluyor. Kediler hiçbir zaman kapanmayı ve sıkıştırılmayı seven canlılar değiller. Köpekler buna biraz daha meyilli ve mental olarak daha hızlı adapte olabilen canlılar. Ama kediler gerçekten onlara göre daha farklılar ve bir kediyi bir anda bir yere kapattığınız anda ve dışarıda da bir stres faktörü varsa, geçmiş olsun, aylarca onu ceremesini sizden çıkarabilir gerçek anlamda. O yüzden bunu da yapmıyoruz. Fakat ne yapıyoruz? Valla ilk yapılacak şeylerden bir tanesi, kediyi veya köpeği eve getirdikten sonra ayrı 2 tane alan oluşturmak. Yani birincisi, kediler her zaman kaçmak isteyecekler ve yüksek sevdalıları oldukları için onlara
kaçabilecekleri bol bol alan sağlamamız gerekiyor. Ve getirir getirmez de illa koklaşmaları gerekmiyor. Bir süre boyunca, bu bir süre 1 ya da 2 gün değil bu arada, birkaç hafta boyunca farklı alanlarda dursunlar. Sonuç olarak birbirlerinin yani koku duyularının ne kadar güçlü olduğunu her zaman anlatıyoruz. Görmeseler bile orada bir canlıyı duyacaklar ve daha da önemlisi işte koklayacaklar. O yüzden kokuya illa baksa koyup ortaya koymanıza gerek yok. Aynı evin içerisinde oldukları sürece zaten birbirlerinin kokusunu alışmaya başlayacaklar. O yüzden ilk olarak yapacağımız şey 2 farklı alan oluşturmak. Daha sonraki adımlar için de kediye her zaman kaçabileceği yükseklikler ve açıklıklar bırakmak. Şimdi biraz kediye bu süreçte öncelikli kılmak çok daha önemli. Dediğimiz gibi köpekler biraz daha adapte olabilen canlılar ama kediler maalesef öyle değiller. Hatta kediler ortam adaptasyonu çok güçlü olduğundan kaynaklı ve aynı zamanda hani köpekler yine dışarı çıkıp içeri giriyor, sosyal bir hayatı var. Ama kedilerin bütün himayesi evi. Dolayısıyla oraya adapte olduğu için başka bir canlıyı kabul etme durumu çok da rahat bir şekilde oluşamayacak. Genelde hep köpekler zarar görür bu işte. Yani kedim hep köpeğimi dövüyor, pataklıyor, dayak atıyor gibi söylerler. Bu da tabii ki de köpeğin ev ortamında daha pasif, kendini pasife çekiyor olmasıyla alakalı. Çünkü dışarıdaki kadar özgüveni yüksek olamayabiliyor bazen. Kedinin himayesini çok yüksek hissettiğinden kaynaklı da hani çok pasif bir şekilde kalabiliyor. Aslında bu istediğimiz bir şey. Yani zaman zaman kendi hallerine bırakın dediğimiz kısım da burada başlıyor. Yani kedinin köpeğe birazcık hükmetmesi ve evdeki o düzeni oluşturabilmesi çok önemli. Hani bazen küçük patilere kedinize de tabii eğer güveniyorsanız köpeğin bir yerine zarar vermeyecekse küçük patilere atmasında bir sakınca kesinlikle yok. Benim en sevdiğim kısımlardan bir tanesi de mesela genelde ben kendi köpeğime de box öğretirken işte kedim yukarıdan kafasını çıkardığı anda pati vuruyordu. Yani onu içeri sokuyordu. Otomatik olarak aslında bir davranış öğretmeye başlıyordu. Ve gerçekten köpekler bu sınırları kedilerden çok iyi öğreniyorlar. Tabii ki de yine ırka dönüyoruz ama bazı av köpekleri gibi inat dediğimiz o hani av dürtüleri çok yüksek olan köpeklerde o sınırları çok iyi anlayamayabiliyorlar ve gitgide iyice yükselip kediye karşı bir gard alma isteği doğabiliyor. İşte bu noktada da hiçbir şey yapamıyorsak zaten başından beri yapmamız gereken bebek kapıları devreye giriyor. En güvenlisi zaten bebek kapısı kullanmanız olacak. Evi bahsettiğimiz gibi 2'ye bölerek. Ama burada diğer önemli noktalardan bir tanesi başta dediğimiz gibi kedi ve köpeğinizi tanımanızdan geçiyor. Eğer ki kediniz sakin ve soğukkanlıysa genellikle bu süreç gerçekten kolay geçiyor. Çünkü kaçan kovalanır. Ama eğer ki çok defansif bir kediniz varsa, hemen korkuyor ve kaçıp çok hızlı hareketlerde bulunuyorsa o zaman bir köpek almamak bazen daha iyi bir seçim olabiliyor veya çok sakin bir köpek almak ama bazen sakin olsa bile o defansif kediler hiçbir zaman alışamayabiliyor. O yüzden bu da böyle hani analizlerinize eklemeniz gereken kısımlardan bir tanesi olsun lütfen. Kesinlikle yani evdeki olan canlının davranışları da gitgide kötüye gidebiliyor çünkü. Yani onu da mahvetmek istemeyiz neticesinde. Aynen öyle. Tabii ki şimdi tanıştırdınız. 2 ayrı alanları var. Yükseklikleriniz tamam. Bebek kapılarınız yerinde. Hani kedi istediği zaman kaçabiliyor. Bunlar oturduktan sonra bu sürecin içerisine diğer dahil etmeniz gereken şey özellikle bebek kapısı kullanıyorsanız kedi geldiğinde ve köpek geldiğinde birbirlerini gördükleri zaman iyi şeyler olduğunu onlara anlatmak için aralara ödül vermek. Yani kedi görseli varsa köpeğinize ödüller sunmaya başlayabilirsiniz. Aynı şekilde kediniz de ödül seviyorsa aynısını tekrarlayabilirsiniz. Bu da klasik zaten şartlanmaya giriyor. Atlanmaması gereken kısımlardan da diğer önemli bir tanesi. Ve ödül de demişken aynı zamanda yeni köpek edinmiş sahipler genelde şu hatayı çok sık yapıyorlar. Köpek mamasıyla kedi mamasını hani yerde bırakmak. Zaten hani köpek yokken alıştığımız bazı alışkanlıklar var. Bunları devam ettiriyoruz ve köpek tabii ki de kendi maması yerine kedi mamasını yemeyi tercih ediyor. Çünkü lezzet oranı olarak, protein değerleri olarak daha yoğun olduğu için kedi mamaları. Köpek bunu yemeyi tercih ediyor. Fakat sürekli ve düzenli yerse eğer kedi mamasını bir köpek o zaman bazı sağlık problemlerini hızlı bir şekilde açığa çıkartabiliyorlar ve aynı zamanda kedinin de mama kabında bir köpek kokusu olması, bir salya lekesi olması da tiksindirme açısından önemli bir rol oynayabiliyor. Zaten kediler yüksekte yemek yemeyi seven hayvanlar ve anatomik olarak da biraz daha hem yüksekte yemeleri, biraz daha yüksek kaplarda da yemeleri gerekir. Bu yüzden de aslında eğer bir köpek alıyorsanız lütfen kedinizin su ve mama kabını yüksek alanda
alanlara barındırın. taşıyın ve zaten alışacaktır kendiliğinden. Böylelikle köpeğim kedimin mamasını yiyor kaosu da ortadan kalkmış olur. Ya buna da dikkat edilmesi Ve gerekiyor. yiyecek yani. O yüzden bunu öğretmeye çalışmanın da hiçbir anlamı yok. Bir de tabii bu da protein oranı yüksek demişken bizi kedinin dışkı kısmına getiriyor. Kedi kumu ve dışkı. Çok fazla köpek gene o mamanın protein oranı yüksek olduğu için o dışkı bize kötü kokuyor olabilir ama onlara öyle kokmuyor. O yüzden çok fazla köpek gerçekten gidip yiyor. Aşılı ve dışarı çıkmayan kedilerimiz olduğu için çoğunlukla bu çok böyle dünyanın sonu değil. Hani bir kere yedi, birkaç kere yedi bir şey olmaz. Fakat eğer ki kedi ve köpek aynı evdeyse mutlaka aldığınız kumun markasını değiştirin. Daha doğal kumlar kullanmaya özen gösterin. Daha kokusuz kumlar. Çünkü eğer ki köpek bunu keşfederse ve oraya sürekli yönelmeye başlarsa sürekli kimyasal bir şey yiyor da olacak. Tabii ki bu iğrenç konuşma için özür dileriz ama bu kedi ve köpek beraber yaşamın gerçeklerinden bir tanesi. O yüzden kum seçimi de burada gerçekten kritik kısımlardan bir tanesi. Her köpek yapmıyor ama benimkiler yapıyor. Bunun önüne nasıl geçiyorsunuz diye sorarsanız da kumu sürekli temizleyerek veya kumu köpeklerin ulaşamayacağı bir yere koyarak. Özellikle de köpek ve kedili ortamda köpeğe sürekli bir baskı, hayır yapma, buraya gel, işte bırak onun peşini vesaire gibi cümleler kurduğunuz zaman ve köpek sürekli kediye böyle gitmekte ısrarcı olduğunda kediye karşı ekstra bir takıntı oluşturmaya başlıyor. Nasıl ki başta bahsettiğimiz kucakta tanıştırmayın, hem arada siz varsınız işte daha takıntılı hale gelebilir dediğimiz kısımda yine sözlü söylemlerimizle de kediye karşı ekstra takıntılı hale getirebiliriz. Bunun da çok yapıldığını görüyoruz. Yanlış olan şeylerden bir tanesi yine bu olacak. Bunlara da biraz dikkat etmek tabii ki de gerekiyor. Diyoruz ve bu haftayı da bu şekilde sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen like etmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.